Merhabalar sevgili boğa ve yükselen burcu boğa, ay ve stelyum boğalarda dinleyebilir arkadaşlar. Çünkü tarot bir enerji okumasıdır. Tabii bunun teknik kısmı vardır. Yani özel açılım almıyorum ben, danışmanlık almıyorum ama özel açılım olsaydı numaroloji kullanırdık, astrolojiyi de dahil ederdik. Ama bu şekilde doğrudan enerji okuması olduğu için güneş, yükselen, stelyum ve aylarda dinleyebilir. Zaten bunu 4 senedir söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bazı arkadaşlarımız da çok doğum tarihi yanlış olduğu için yanlış da bilebiliyor açıkçası. Ona da bir dikkat etmekte fayda var. Bakalım sevgili Boğa burcu, seni 8 gün içinde neler bekliyor diyorum. Yani 2025 7 Ağustos sonrası senin için geçerlidir sevgili Boğa burcu. Biraz daha karıştırayım ya. Şimdi sevgili Boğa burcu, burada bir bekleme durumların söz konusu. Bazılarınız şu an tatil yapıyor olabilirsiniz ya da dinlenmeye çok ihtiyacınız olabilir. Fakat burada şöyle bir durum var. Adalet kartı geldiği için 12'li vadelerdir, 10'lu vadelerdir ve 9'lu vadelerdir beklediğim bir konudan bahsetti. Hani sanki bir konuyla ilgili haksızlığa uğramışsın da onunla ilgili adalet bekliyormuşsun gibi. İşte işlerin ertelenmiş olabilir, bir şeyler askıya alınmış olabilir. Evet ya, şurayla ilgili hani bir şeyler bir çözülsün, bir çözüme kavuşsun dediğin durumlar olabilir. Mahkemeyle ilgili konular olabilir. Neyse bu seni birazcık ya da işte birileri hakkına girmiştir aynı şekilde. Bakın tüm bu konuları kapsar arkadaşlar. Şu anki çıkan enerjiler. Bazen evet nettir ama bu saydığım bütün konuyu kapsar. Kaygılı ve korkulu olduğum bir süreç var. Yani şu adalet ne zaman tecelli edecek, ne zaman olacak ya da işte bu mahkemelik sonuç ne zaman sonuçlanacak gibi dediğin konular söz konusu. Burayla ilgili artık kadersel olarak bir şans yakalayacağını söylüyor Boğa burcu. Bir fırsat eline geçecek. Mahkemeyle ilgili sonuçlanmasını istediğin bir konu varsa, eline ulaşmasını istediğin bir belge varsa, bir sonuç varsa ya da bir şeyler varsa, yani birileri seni taklit ediyordur, üstüne çıkmaya çalışıyordur, pek çok konu. Bunlarla ilgili artık böyle hani deriz ya şu bir çözülsün, ben önümü görmek istiyorum deriz ya. İşte böyle bir etkiden bahsetti. Burada kadersel olarak bir şans, bir fırsat, bir nasip gelecek. Küçücük belki ama küçücük de olsa bu seni oldukça mutlu edecek. Hani en azından o sıkışmışlık enerjisi hayatından dağılıyor olacak sevgili Boğa. Asa beşlisi. Şimdi arkadaşlar burada bir çatışma ve bir mücadele ortamından bahseder Boğa burcu. Fakat kartların bu şekilde gelişi çok enteresan. Birbirine baktığında da yani tarot o kadar enteresan bir şey ki. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bak, sen gerçekten hayatınla ilgili bir adalet bekliyorsun. Bu 8 günlük süre içerisinde de bu gerçekleşiyor olacak ve bazı rakiplerinin, düşmanlarının olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda iş hayatın, çevren, komşuların, mücadele ettiğin kişilerden bahseder sevgili Boğa burcu. Fakat burada bak, sistemsel olarak desteklisin. Küçücük de olsa, hani başlarda küçücük derken şöyle, aslında seni çok tatmin edebilecek bir etki. Ama şöyle düşünün, hani internette bir deney vardı ya arkadaşlar. Bir deney vardı ya, işte içi çöplüklerle su dolu bir bardak, su dolu bir bardak, içi çöplüklerle dolu. Bak, su dolu bir bardak, içi çöplüklerle dolu. O suyu temizlemen lazım. İçindeki çöpleri tek tek çıkartamayacağın için temizlemek için ne yapıyorlardı? Mutlaka hani görenler olmuştur onu. O pis su dolu bardağın içerisine temiz su boşaltıyor. Temiz su boşalttıkça o pislikler açılıyor. Temiz su boşaldıkça o pislikler dışarıya çıkıyor. İşte boğalarda böyle bir durum var. Hani bir konuyla ilgili sen sıkı bir mücadele veriyorsun. Evet, rakiplerin var, düşmanların var, uğraştığın kişiler var. Ve bu ilk 5 gün 7, 8, 9, 10, 11 Ağustos tarihine kadar birazcık daha böyle kavga, gürültü, tartışma dikkat et. Yani bu tarz tuzaklara düşme. Bu trafikte de olabilir. Çünkü şimdi burada bir gergin enerji var arkadaşlar. Tamam. Enerjileri okuyoruz çünkü. Zaten doğrudan direkt bir şey söylemek çok yanlış. O yüzden hassas olmak gerekiyor. Kavga, tartışma, mücadele dikkat et. Onları da küçük bilgi olarak verdim. Burada şöyle bir durum var. Hani saydım ya az önce. Sen tüm bunların içinden geçeceksin. Hani ben çok fazla kullanmıyorum gündelik hayatımda ama kullananlara çok yakıştırıyorum. Hani onun içinden geçtim derler ya. Hepsinin içinden geçiyorsun sevgili Boğa burcu. Bu çok güzel bir şey. Ve sen burada kadersel olarak destekleniyorsun.
Sanki onlar başka bir tarafa gidecekler, sen başka bir tarafa gidecekmişsin gibi. Bakalım. Evet, şeytan kartı. Yani burada ciddi bir negatif enerji var arkadaşlar. Bunları hani her ne kadar görmezden gelsek de gelmeye çalışsak da zaten her şey bir enerji, biliyorsunuz. Yani bunlar da yine çok hassas konular gerçekten. Teknik olarak da konuşulması gereken konular. Yani birileri çirkefse yani hani süreyi uzatmak istemediğim için oralara girmek istemiyorum ama şöyle özetleyeyim. Hani bazı insanlar da bu tarz şeylerle de uğraşıyor, biliyorsunuz. Bir bakıyorsun mesela karşında çok çirkef bir insan var. Çirkef, işte hayatı yalak şambalak yaşayan çirkef biri var, bakıyorsun. Senin hayalini yaşıyor mesela, ya da şans onlara gülüyormuş gibi, yani hiçbir şey gelmiyor başlarına gibi diyorsun. Yani burada enerjisel olarak da bir saldırı var. Bunlara karşı dikkat et. Ama işte hiçbir şey öyle göründüğü gibi değil ve hiçbir şey düz değil. Her şey birbiriyle çok bağlantılı. Aldatılma, kandırılma, ihanet, dikkat et. Çünkü burada bak, senin nasibinde gözü olanlar var sevgili Boğa burcu. Bu yüzden hani böyle enerji saldırıları olabilir, sözel olarak da ya da böyle bir bakışsal olarak da o hani hiçbir şey olmasa bile o negatif enerjiyi, o baskıyı üzerinde hissedebilirsin. İlk 5 gün özellikle dikkat etmende fayda var dedi. Bakın, bir kısım boğalarda da şöyle bir durum var. Eğer takıntılı olduğun bir durum varsa, kötü alışkanlıkların varsa, bağımlılıkların varsa bu 8 günlük süre içerisinde bunlardan kurtulmak için özellikle 5 gün sonrası 11 ve 12 Ağustos tarihinden sonra bunlardan kurtulmak için çok şanslı bir süreç içerisinde olacaksın. Hani böyle bu 5 gün, özellikle 8 güne niyet aldık ya. Seni saçma sapan bir şeylerin içerisine çekmek isterlerse görmezden gel. İşte bak, orada enerji baskınlığını göstermen gerekiyor. Onlar o şekilde enerjiyi kullanıyorlar, çirkeflik yapıyorlar örneğin. Sen inadına güleceksin, inadına kahkaha atacaksın, inadına güçlü duracaksın. Hafife alacaksın, aşağıya çekeceksin onları. Onu değiştirmek çok önemli senin için, ki değiştirebilecek gücün de zaten var. Mahkeme kartı. Arkadaşlar, pek çoğunuzun gerçekten mahkeme ile ilgili konuları var. Bakalım. Günün sonunda kazanan ve mutlu olan sen olacaksın sevgili Boğa burcu. Kupa dokuzlusu. Evet, bu sorunu hallettim. Bu sıkıntıdan kurtuldum. Mutlu sona ulaştım dediğim bir durum var açıkçası. Ve burada yeme içme alışkanlıklarını da değiştirebileceğim bir hafta olacak senin için. Şöyle bir bakalım. Para konuları ile ilgili bu 8 günlük süre içerisinde yeni bir adım atacaksın Boğa burcu. Bak şimdi İmparatoriçe geldi. Geçtiğimiz 8'li vadelerdir ve 5'li vadeler öncesinde para ile ilgili bir sıkışmışlık yaşamış olabilirsin. Tılsım beşlisi zaten sağlıkla ilgili kayıptır, kendini değersiz hissetmektir, anlatamamaktır, konuşamamaktır, maddi olarak iflasın eşiğine gelmektir. Geçtiğimiz 5 yıldır, 5 aydır bunlarla ilgili sıkı bir mücadele verdiğini gösteriyor. Fakat para konuları ile ilgili, tekrar görünür olma ile ilgili, ortaya çıkma ile ilgili, yeni kazanç kapıları oluşturma ile ilgili ya da kendini var etme ile ilgili, kendi kalıcılığını, kendi kaliteni ispat etme ile ilgili, bunu göz önüne sergileme ile ilgili, ki hiçbir şey yapmana da gerek kalmayacak. Zaten çok desteklisin. Sen sadece yapman gerekeni yap diyor sevgili Boğa burcu. Tüm buralarla ilgili yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Onların kalıntıları senin üzerinde olacak. Böyle birazcık hani 8 güne niyet aldık ama hani böyle bu 8 gün böyle sanki hani enerjiler inişli çıkışlı olacak gibi. Elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum. Hani yeni başlangıç yaptım ama bir taraftan da böyle beni engelleyen bir şey var. İçimde umut ışığı yanıyor. Bir şeyleri yapacağımı biliyorum. O enerji bana hayatıma aktı. O umut ışığı, o inanç hayatıma aktı. Fakat beni kısıtlayan şeyler var deme noktasında doğurganlık, üretkenlik, hani bu sıkışmışlık yok. Bu daha çok senin kendi kendine yaptığın bir şey. Çünkü diğer, yani somut olarak anlattığım o kişiler ya da az önce bahsettiğim konular geçecek diyor senin için sevgili Boğa burcu ve burada hani galip olan, başaran sen olacaksın. Fakat senin kendi kendine, kendi illüzyonların içerisinde boğulabilirsin mesela. Hani hapsolduğum, bir şey yapamıyorum, ne yapacağım bilemiyorum dediğim bir durum var. Bunu daha çok kendi kendine yapabilirsin. Bu yüzden bu tarz illüzyonlara düşmemeye dikkat etmende fayda var sevgili Boğa burcu. Bunun dışında zaten dış görünüşünle alakalı yenilikler yapabilirsin. Bir doğurganlık, bir üretkenlik var. Fakat burada şöyle bir durum var. Arkadaşlar, özellikle hanımefendi arkadaşlarım için söylüyorum ama bu hiç fark etmez. Daha çok dişil enerjiler için söyleyelim. Beyefendi arkadaşlarım için de geçerli, yani dişil tarafı sınız için konuşuyorum açıkçası.
İşte estetik yaptıracaksın mesela, kendinle ilgili yenilikler yapacaksın, doğru yeri tercih et gibi. Hani güzelleşeceğim deyip de bazı aksaklıklar olabilir mesela. Buna dikkat et sevgili Boğa burcu. Çünkü imparatoriçe her anlamda güzelleşmektir. Ortaya çıkmaktır, görünür olmaktır, kendinle ilgili yenilik yapmaktır. Giyim tarzına kadar pek çok şeyi değiştirebilirsin. Sevgili Boğa burcu, bereketini arttırmak ve kendini bulma ile ilgili birinden bir rehberlik alacaksın. Bu herhangi bir danışmanlık da olabilir. Doktor olabilir, muhasebeci olabilir, mali müşavir olabilir, avukat olabilir. Bu alanlarla ilgili de bir rehberlik olabilir. Burada sana rehberlik yapabilecek kişilerin hayatına gireceğini, yani olgun ruhların hayatına gireceğini, seni anlayan, seni çıkarsız seven insanların hayatına akmaya başlayacağını gösteriyor. Ve burada ben senin de bir şeyler yapacağını, hani sanki burada bazılarınız bir iş kurabilirsiniz, bir şirket açabilirsiniz, başkalarına danışmanlık verebilirsiniz açıkçası. Çünkü burada çok bakın beşli seri, bakın şimdi para beşlisi, Aziz 5. 5 serisi çok ağır bir seridir, her zaman söylüyorum, ama aynı zamanda içinde çok büyük öğretiler barındırır. Yani oradan çıktığında zaten 6'ya geçtiğinde inanılmaz hazinelerle karşılaşırsın her anlamda. Ve boğalarda şunu gördüm, tam bir geçiş evresindesin Boğa burcu. Zaten arkadaşlar hani her zaman da değinemiyorum çünkü ne kadar anlatırsan anlat herkes anlaması gerektiği kadarını anlayabilir ancak. Şimdi bunlar enerji okuması. Fal başka bir şey, diğer konular çok çok başka bir şey. Dediğim gibi bireysel bakımlarda çok farklı. Hani ben de zaten doğrudan ben danışmanlık almıyorum ama aldığım zaman da doğrudan direkt enerji okuması yapmıyorum. Numerolojiyi dahil ediyorum, kişinin haritasını gezdiriyorum. Şimdi burada bunu neden söyledim biliyor musunuz? Şimdi almamız gereken öğretiyi almazsak, almamız gereken dersi almazsak, aynı döngüler, aynı süreç kendisini tekrar kendini yeniler. Şimdi burada çok güzel bir enerji aktı diyelim ki, çok muhteşem enerji aktı. Evet geliyor, akışta o geliyor. Ama dünümüz bugünümüzü şekillendirir. Yaptığımız adımlar, düşünce tarzımız, o ana kadar, o fırsata kadar biz eylem yaptık mı? Ya da o fırsatı almak için hazır mıyız? Aşk için de geçerli, kariyer için de geçerli. Aşk geldi, ruh eşin geldi. Ona hazır mısın? Hazır oldun mu yani? Eksiklerini tamamladın mı? Onu yaşayabilir misin? Öğretilerini aldın mı? Geçer gider. Olumsuz etkiler de böyle. Almamız gereken öğretileri almazsak, hepimiz için geçerliyiz. Hiçbirimiz torpilli değiliz. Almamız gereken öğretileri almazsak, dersleri almazsak, sınavları vermezsek, olumsuz etki için de geçerli, olumlu etki için de geçerli. Çok ağır bir şey çıktı diyelim. İşte kavga, gürültü, kıyamet çıktı. Ama sen onu yumuşatabilirsin. Yaptıklarınla, düşüncelerinle. O da yine bireysel kişinin kendi süreçleriyle alakalıdır. Nasıl yumuşatması gerektiği. Gerçekleştirmek istediğim bir şey var sevgili Boğa burcu. Özellikle Kova, Terazi, İkizler. İkizler etkisini çok aldım. Bu kişiler birazcık senin kafanı karıştırabilir. Birazcık önüne set çekmek isteyebilir. Buna karşı dikkat etmende fayda var. Şimdi burada Aslan Yay etkili biri var. Aslan Yay etkili biri. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Para kralı. Tılsım kralını ben direkt sana yakıştırırım zaten. Para kraliçesi olarak da alabilirsiniz ama her ikisinin anlatımları genel itibariyle çok farklıdır. Ama genel olarak hani benzerlikleri aynıdır. Şimdi burada sevgili Boğa burcu, öncelikle kendini sağlamlaştırabileceğin bir süreç olacak bu 8 günlük süre içerisinde. Yani tüm bu eksikliklerini tamamladın. Ve hatta arkadaşlar bazılarınız iş için yolculuklara çıkabilirsiniz, seyahatlere çıkabilirsiniz. Burada bazı mesafeler ve engeller senin için aşılıyor olacak. Konuşamadım. Aşılıyor olacak. Burada özellikle Boğa burcu, Aslan ve Yay etkili boğalar varsa aramızda arkadaşlar. Yani Güneşin Boğadır, yükselenin Yaydır. Güneşin Aslandır, yükselenin Boğadır gibi ya da Stelyum'un gibi. Ateş etkili Aslan, Yay özellikle, Koç yok. Koç çok az var, öyle söyleyeyim. Aslan, Yay etkili boğalar varsa siz ekstra bir şanslı olacaksınız arkadaşlar. Özellikle kazanç konusunda. Ve burada bu 8 günlük süreç değil de bazılarınıza araç alımı, araç değiştirme gibi konular söz konusu. Ama burada genel olarak baktığımızda bir sağlamlık vardır sevgili Boğa burcu. Fakat ilk gelen mesaj şuydu. Burayla kim uyumlandı bilmiyorum ama Güneşi veya yükseleni Aslan, Yay etkili birinin varlığından bahsediyor. Hayatına girecek olan biri.
Bir arkadaş olabilir, bir dost olabilir, bir ilişki olabilir. Seni de sağlamlaştırabilecek, senin de hayatını maddi manevi olumlu yönde etkileyebilecek birinin hayatına gelmesinden bahsediyor. Eğer bu kişi aşk hayatından biri ise, aranızdaki mesafeler, farklar varsa, yaş, statü, konum, cart curt varsa eğer, bunların da aşılabileceğini söylüyor. Yani bu 8 günlük süre içerisinde bu enerjinin yumuşamaya başlayacağını söylüyor. Çünkü burada karşılıklı olarak, yani rüyalarınızda birbirinizi görüyor olabilirsiniz. Birbirinizin aklına düşmüş olabilirsiniz. Ve burada artık hani tüm o sıkıntıları dengeye getirdiğin ve hayatının kontrolünü eline almaya başladığın, para konuları olsun, özel hayatın, ilişkilerin olsun, böyle bir süreç olacak sevgili Boğa burcu. Yani gördüğüm kadarıyla kimse seni kolay kolay yıldıramayacak ve yolundan döndüremeyecek açıkçası. Bakalım ne gelecek diyelim. Yeni bir şafak, en kötüsü arkanda kaldı, heyecan verici yeni deneyimler ufukta diyor. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. İşbirliği, açık fikirli ol, insanlarla işbirliği yap, her şeyi tek başına halletmene gerek yok diyor sevgili Boğa burcu. Ve evet de arkadaşlar, bir teklif var bu 8 günlük süre içerisinde. Bir değişiklik yap, evet de, gelen bu teklife evet de, romantizme evet de, çünkü buna hazırsın. Aşk hayatınla ilgili Boğa burcu çok güzel bir teklif alabilirsin. Tabii bu enerjiyi belki de bazılarınız sadece kariyer olarak da çalıştıracaksınız arkadaşlar. Her şey ne kadar karanlık gözükse de, en sevdiğim söz bu. Her şey ne kadar karanlık gözükse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur ol ve bulunduğun durumdan çıkmanın yolunu keşfet diyor. Zaten bunun için destek gelecek Boğa burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.